Kamera görüntüleri var. 7 kişiler. Bıçak çıkıyor. Evet. Kaburgasından Evet. Rambo bıçağı. Evet, o Silah da çok çıkıyor. Rambo bıçağın büyük, Hı hı. ucu tırtırlı, eğik. Onu da biliyoruz. Yani bunun saklamanın bir anlamı yok. Darbeyi Bıçak kaburgadan alıyor. Ondan sonra son bir darbe alıyor. daha var. Son bir darbe daha bıçakla kalbine 7 santim açılıyor. 7 aort damarını parçalıyorlar ve çevirip çıkartıyorlar. Şimdi burada sizi durduruyorum şöyle. Bakın, zaten görüyorsunuz detayları ama burada çok önemli bir şey var farkındaysanız. Biz demin Eyüp'ün abisiyle de telefonda konuştuk. Meltem Hanım'la da konuştuk. Tekrar bakın, söylediği şeyin farkında mısınız? Bu 7 kişiler. Bu 7 kişinin arasında 19 yaşında biri var ama 15 yaşında da biri var. Bunun altını çiziyorum. Evet. İkincisi bir Rambo bıçağı. Yani o büyük bıçaklardan bahsediyoruz ve de oluklu bir bıçak. Ve oluklu bıçağı kullanan insan oluklu bıçağı çevirirse kanamanın artacağını bilen biri var karşımızda. Bu bir sürü şey söylüyor bu Evet. kişiye. Devam Evet, edelim. çevirip çıkartıyor. Evet. Eyüp o anda fark etmiyor ama yine de darp etmeye devam ediyorlar. Kanı göre göre beyaz tişört giymiş çocuğum. Beyaz tişörtlerden kanı akıyor. Kan var durun diyor orada birisi. Onlar diyor ki kanını affedersin bilmem ne yapayım. Hala darp etmeye devam ediyorlar. Oğlum yere düşüyor. Ayakkabı ayaklarında tekmelemeye. O kanı göre göre çocuğum kurtulamıyor. Emre ne yapıyor? Bu sırada Emre ve arkadaşı bir Ayırıyor. Meltem Hanım bir şey söyleyeceğim. Evet. Etrafta müdahale eden birileri oluyor mu? Çünkü bu büyük bir kalabalık. Bir ses çıkıyor en azından. Birileri gelmiyor mu hiç? Koşan eden birileri yok mu? Kuzeni var. Hı hı. Arda kuzeni var. Emre var. Bir de o götüren çocuk Baran Dinç. Furkan Baran Dinç var. Onlar şey yapıyorlar, müdahale ediyorlar ama onları da yitiyorlar. Güçleri yetmiyor. Bunu neden sordum biliyor Onlara musunuz? güçleri yetmiyor. Gören biri, balkondan gören biri, burası bir hani gören biri mesela polisi hemen arasa. Çünkü böyle davalarda şu çok önemli. Evet. Kimse polisi aramıyor. Herkes Yok balkondan kimse aramıyor. aramıyor. Yani o yüzden hani bunu özellikle soruyorum. Bir Allah'ın kulu da aramamış mı acaba diye. Kimse polisi aramamış. Orada darp ediyorlar. Çocuğum hatta koşa koşa o arabanın arkasında şurasını tutaraktan koşuyor can havliyle. Oraya zaten oğlum geliyor geri. Kuzeni dönüp geliyor Eyüp'ün düştüğünü görünce. Oradan Emre ikizi kıyafetini çıkartıyor, pompa yapıyor falan. Kanını durduramıyorlar. Zaten yarım saat sürmemiş bu. Yani ne can havliyse ne şiddetlilerse ne kadar canililikse bu bilmiyorum bir tuhaf bir şey olmuş. Yani bu kadar mı gözünüzü kan bürüdü? Bu kadar mı canilik oldu? Böyle çocuk mu yetiştirilir? Allah'tan korkmazlar. Yani ben çocuklarımı 13 sene sonra buldum. 13 sene sonra elime geçti. Benim 13 sene sonra çocuğum oldu. Tüp bebek oldu. İkizlerim. Ben 13 sene sonra kucağıma aldım çocuklarımı. 17 yaşına kadar el bebek gül bebek ama şımartmadım ben çocuklarımı. Asla ellerine bir bıçak dahi vermedim. Böyle yani bunu Epek aralar bu. Meltem Hanım ne oluyor biliyor musunuz? Bu suça sürüklenen çocuk dosyalarında ve davalarda ben hep şunu görüyorum. Sevgiyle yetiştirilmiş, işte küfür bilmez, Şımarık. işte küfür Şımarık. iyi çocukların başına geliyor bunlar. Sizinkiler gibi yetişmiş çocukların başına geliyor. Yani küfür etmeyen, saldırmayan, işte bıçak kullanmayı bilmeyen çocukların başına daha çok geliyor. Bunu görüyoruz ve benim karşımda birçok anne şunu söylüyor. Benim tek suçum iyi bir çocuk yetiştirmek miydi? Hepsi bunu. Aynen de öyle. Yani Aynen de öyle. Ben yani hani böyle şiddetli bir çocuk yetiştirseydim, bir çocuk yetiştirseydim benimkiler de bıçak götürürdü ve yani hazırlıklı giderlerdi. Ama evet. öyle bir şey yok. Peki mahkeme Öyle bir süreci şey yok. şunu soracağım. Mahkemeden önce şunu soracağım. Bu olay oluyor.
Ambulans geliyor ve İİB'e müdahale ediliyor ama aort damarı olduğu için zaten o kanama durdurulabilecek gibi değil de bu 7 kişi o sırada nerede? Nereye gidiyorlar bunlar? Oradalar mı? Kaçmışlar 7 kişi 3 araba birden bir yerde buluşmuşlar. Hatta belki videolarını da görmüşsünüzdür. Yani orada konuşuyorlar, güzelce sohbet ediyorlar. Furkan Kocaoğlu güzelce emanetleri poşete koyuyor, yukarı çıkartıyor, aşağı indiriyor rahat bir şekilde. Bu kamera Benim oğlum o anda ölmüş yani. bu kamera Ve görüntüleri öyle öyle o çocuğum. nereden buldunuz bu Efendim, kamerayı? Bu kamera görüntüleri nereden buldunuz Meltem Hanım? eşim çok araştırdı. Polis gibi. Yani eşim o kadar araştırdı ki 10 aydan beri hiç Hı. durmadı. Gecesini gündüzünü, gündüzünü gecesine kattı araştırdı. Bunu neden soruyorum biliyor musunuz? Yani kamera görüntülerini sizin çabanızla sizin bulduğunuzu herkes duysun diye açıkçası. Ve bir de şu var. Eşinizin bu görüntüleri sosyal medyadan paylaşmasından sonra her şey daha hızlı hareket etmeye başlıyor değil mi? Onu da biraz anlatır mısınız? Yani yine eşiniz bu görüntüleri sosyal medyadan verince bu davanın süreci hızlanmış sevgili seyirciler. O nasıl oldu Meltem Hanım? Biz çocuğumuzun başında yemin ettik. Suçluları çıkartacağız dedik. Çocuğumuz gömüldü. Ben de, eşim de çocuğumun başında gittim yemin ettim. Eşim de yemin etti. Dedi ben bu suçluları çıkartacağım oğlum. Sen rahat uyu. Ve gecesini dediğim gibi gecesini geceli gündüzünü gündüze kattı. Her yerden kamerayı aldı topladı. İstihbarat gibi. Ve son Polisler nasıl çalıştıysa o da öyle çalıştı. Bir kamera baba olarak. kamera görüntülerini aldı ve polislere tabii yani emniyete verdi ve ondan sonra gözaltıları oldu değil mi? Polislerde de varmış zaten kamera görüntüleri falan. Eşim de eline geçirdi. Yani bilmiyorum. İnsan gerçekten başına gelince her şeye başvuruyormuş Pelin Hanım. Haklısınız. Allah'ım kimsenin başına vermesin. Kimsenin başına Benim Eyüp'üm suçsuzdu Pelin Hanım. Benim Eyüp'ümün suçu yoktu. Benim Eyüp'üm bilmiyorum ya merhametliydi yani. Bu Türkiye'de Türk halkımız Allah genlerden razı olsun. Bir tane kötü diyen biri yok yani. biliyorum. Allah Peki genlerden razı olsun. şimdi şunu da soracağım. Acınızı biliyorum. Bir de sevgili seyirciler yani hep böyle oluyor ya bu yarım kalanları sürekli izleyenler hiç şaşırmayacaksınız. Bilin bakalım ne? Meltem Hanım ve ailesi tehdit ediliyor mesela. Evet, tehdit Onu adı alıyoruz. anlatabilir misiniz? Ne kadar sıklıkla ne şekilde tehdit ediliyorsunuz ve neyle tehdit ediliyorsunuz? Önce taziye evindeyken beni aradılar. Zaten beni arıyorlar. Tehdit ediyorlar. Çocuklarımla şunla bununla. İkinci seferde tekrar mahkemeyi çekmemiz için aradılar beni. Tehdit Hı. ediyorlar. Ne diyor? Mahkemeyi çekmezseniz şöyle olur, böyle olur. Argo kelimeler falan. Geçen bundan 2-3 hafta önce tekrar arandım. 2 hafta önce miydi? Unutuyorum, ilaç kullanıyorum ya. Biliyorum. Tekrar arandım. Dediler davanızdan eşine söyle, davandan vazgeçmezsen 3 mezar daha kazılacak oraya. 3 mezar da dediğim gibi biz yani. Size. Ben de ağzıma geleni söyledim. Tutamadım artık kendimi. Dedim kazmazsanız sizden şerefsizi yok dedim. Sizden hadsizi yok. Kimin çakallığını yapıyorsunuz dedim. Meltem Hanım bu tehditleri emniyete söylediniz değil mi? Yani haberleri var. Polise bu tehdit ediliyor olduğunuzu mercilere söylediniz değil mi? Haberleri var yani. Ben eşim söyledi herhalde. Bilmiyorum tam da ben hani dediğim Ben gibi evdeyim. Ee, haberdar edildiklerini düşünüyorum. Eşiniz eminim söylemiştir ama söylemediyseniz de hani çünkü bir koruma bir şekilde korunuyor olmanız da gerekiyor.